Çukurca gibi, Yüksekova gibi yerlerde, Silopi gibi yerlerde halkın refah içerisinde normal gündelik hayatına buralarda nasıl devam ediyorsa oralarda da devam ettiğini görüyoruz iki harekatta. Silahlarımız neredeyse tamamen milli hale geldi. Özellikle piyade silahları. Özel eğitimli birliğin ve personelin ilk taşıması gereken niteliklerden biri budur. Çabuk bir şekilde değişen şartlara, ortama adapte olup, düşmana adapte olup ona göre tedbirler geliştirmek. Bunu ne kadar hızlı yaparsa o kadar başarılı olur. GZT'den herkese merhaba. 22 ve 23 Aralık 2023 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucunda 12 askerimiz şehit düştü. Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın, Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak. Başımız sağ olsun. 1990'lı yıllardan itibaren Irak sahasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok sayıda askeri operasyonu ve harekatları oldu. Bu hamlelerin yakın geçmişteki ilk örneği olarak Güneş Harekatı'nı gösterebiliriz. O günlerde yaşananları ve mevcut durumu ben sordum. ZAP bölgesinde ve harekat noktasında birlik komutanlığı yapmış, İçeriklerimizden de tanıdığımız özel harp uzmanı emekli yarbay Mithat Ferhat Dur cevapladı. İyi seyirler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen başlamadan ben söyleyeyim. Abone oluyoruz, beğen butonlarına basıyoruz. Teşekkür ederim. Hocam bugün sizinle geçmişteki videolarımızın haricinde yapılan askeri operasyonların Türkiye ayağına bakmak istiyorum. Geçmişten günümüze hani sadece Suriye'de değil, Irak cephesinde de Türk Silahlı Kuvvetleri defalarca askeri operasyon yaptı. Hem kara operasyonu yaptı hem hava operasyonu yaptı. 90'lardan başladı bu süreç ve günümüze kadar geldi. Günümüzde Irak bölgesinde yapılan operasyonlara da Pençe ana ismi altında Pençe Kaplan, Pençe Kilit şeklinde isimlendirme yapılıyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Lakin bu Pençe operasyonlarının aslında atası olarak ben 2008'deki Güneş Harekatı'nı düşünüyorum. Doğru mudur bu? Kısmen doğru. Irak tarafı Suriye'den önce de vardı. PKK'nın oradaki yerleşmesiyle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde geniş çaplı operasyonlar yaptı. Bunların kara harekatları şeklinde olanları da var, hava harekatları şeklinde olanları da var. Ama bugün yapılan harekat dan farkları vardı. O günkü kullanılan taktik, teknik ve teçhizat farklıydı. Ama bugün baktığımızda artık yerleşik bir şekilde hududun ilerisinden alınmış bir emniyet şeklinde Türk ordusunun Irak'ta ve Suriye'de bulunduğunu görüyoruz. Daha evvel yapılan harekatlar genelde örgütün belini kırmak diye tabir edilen genelde şekilde belirli bir sürelerle, belirli hedeflere kadar ilerlenip daha sonra oraların terk edilmesi şeklinde, temizlenip terk edilmesi şeklindeydi. Ama son yıllardaki harekatlar, özellikle bu Pençe serisiyle beraber harekatlarla Türk ordusunun oralarda kalıcı olduğunu görüyoruz. Bunun da maksadı güneyimizdeki o işte terör koridorunun oluşturulmasına engel olmak ve terör örgütü varlığının oradan yok edilmesi, temizlenmesi şeklinde yapıldı. Bütün bunlar ne sağladı? O günlerde hedef örgüt ve onun kadrosuyken şu anda hudutun tamamının ileriden emniyete alındığını görüyoruz. Bu da içerilerde yani Çukurca gibi, Yüksekova gibi yerlerde, Silopi gibi yerlerde halkın refah içerisinde normal gündelik hayatına buralarda nasıl devam ediyorsa oralarda da devam ettiğini görüyoruz. Bunun faydası bu oldu. Hocam peki 2008 Güneş Harekatı'yla günümüzdeki Pençe operasyonlarının ortak noktaları nelerdir? Pençe serisi dediğimiz Pençe harekatları bütün hudut hattında yapıldı. Ama illaki Güneş Harekatı'yla ortak düşünecek olursak bu Pençe Kilit en son başladığımız, en son yapılmaya başlanan 2022 Nisan'ında başlayan Pençe Kilit Harekatı'yla denk gelebilir. İkisi de ZAP bölgesine yapıldı. O günlerde dediğim gibi belirli bir hedefe kadar ilerlendi.
belirli bir hatta kadar ilerlendi, temizlendi ve çıkıldı. O günlerde yani güneş harekatında karşılaşılan mağara sistemleri bugün daha fazlasıyla karşılaşmaya başladık. O günlerde kullanılan derin mağaralar ve içerisindeki işte doçkalarla bir savunma hattı oluşturulmaya çalışılmıştı. Bunlar raylı sistemlerle işte medyada görülebilir kullanılan şeylerdi. Şu anda daha büyük mağaralar, daha yerleşik mağaralarla karşılaşıldı. Ama bugün Pençekilit harekatı bu gidilen, güneşte gidilenden daha derinlikte, ikinci hat kabul edebileceğimiz dağ silsileleri boyunca ilerledi ve şu anda yerleşik bir şekilde orada Türk ordusu var. Hocam önceki cümlenizde iki harekatta da hedef noktasının ZAP olduğundan bahsettiniz. Neden ZAP? ZAP, Kandil'den önceki yönetim merkezi PKK. Biz bu yani Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti 80'lerde ve 90'larda yaptığı bu harekatlarla beraber ileriye çıkabildiğini gösterdiğinden dolayı örgütte daha güneye doğru, daha aşağılara doğru diyelim, Irak'ın içlerine doğru ve Kandil bölgesine doğru çekilmek zorunda kaldı. ZAP bundan önceki Kandil'de. Pençekilit'teki şu anda yerleşilen alanda tam manasıyla örgütün ilk yönetim merkezi olarak kabul edilebilecek, Irak tarafındaki yönetim merkezi olarak kabul edilebilecek alanı kontrol altına almak şeklinde yapıldı. Yine ortak noktalardan devam edelim. ZAP'ta yapılması önemli. ZAP'ın örgüt tarafından kullanılması ve önem addedilmesi önemli. Türk ordusu şu anda bölgenin tamamına hakim vaziyette. Diğer pençelerle beraber yapılmış o serinin birleştirilmesi Pençekilit'le beraber tamamlanmış oldu. Hocam peki bölgedeki coğrafi koşullar nelerdir? Orada görev yapan askerler hangi şartlarda görevlerini ifade ediyorlar? Yırtıcı bir doğası vardır. Kayalıklar vardır. Aynı zamanda Zap suyu ve onun kolları, yoğun bir orman yapısı görülen yerler vardır. Çok çeşitli komando harekatlarını gerektirir. Orada bir ilerleme kat etmek için. Yerleşik duruma geçtiğinizde de yine gözetleme imkanları veya oraya erişim imkanları olarak, ulaşım imkanları olarak düşündüğünüzde zorlayıcıdır. Bunun için özel eğitimli birliklere ihtiyaç duyulur. Dağlarda, vadilerde harekatı icra edebilecek birliklere ihtiyaç duyulur. Yırtıcı bir doğası vardır, öyle diyelim. Hocam peki iki operasyonlar arasındaki farklılıklar nelerdir? Güneş harekatı belirli bir zaman tahdidinde ve belirli bir hedef tahdidinde yapıldı. Ama kışın yapıldı. Şubat ayında yapıldı. Bunun faydaları şunlar oldu. Bölgenin tamamı örgüt için çok önemli olduğu için bölgenin tamamı ve yaklaşma istikametleri, ilerleyebileceğiniz bütün istikametler mayınlanmış vaziyetteydi. Ama Şubat ayında yapılan bölgedeki büyük o kar sayesinde 2 metre, 3 metreyi aşan kar yığınları sayesinde alttaki mayınlar, EYP'ler çalışmaz hale geldi. Bu da belirli oranlarda bizi korumuş oldu. Böylelikle mayın tehdidi olmadan süratle ilerlemeyi sağladı. Karın içerisinde ilerlendi ama mayın tehdidi olmamış oldu. Ama Pençekilit'e baktığınızda Nisan ayında başladı, halen devam ediyor ve çok çeşitli değişik arazi tiplerinde değişik birlikler tarafından icra edilmesi gerekiyor. Uzun zamanlı bir harekat olduğu için de yazı da var, kışı da var. Hocam peki o günlerden bugünlere neler değişti? Türk askeri değişmedi. Tabii. Onu söyleyelim. Askerimiz profesyonel birlikler tarafından, komando birlikleri tarafından icra ediliyor iki harekatta. Silahlarımız neredeyse tamamen milli hale geldi. Özellikle piyade silahları, tekerin taşıdığı, personelin taşıdığı silahlar tamamen milli hale geldi. Bu önemli bir kabiliyet. İHA'mız, SİHA'mız onlar geldi. Bu o zamanlarda çok imkanımız olmayan, müttefiklerimizden destek aldığımız şekilde kullandığımız şeylerdi. Ama şu anda kendi malzememizi kullandığımız için büyük bir imkan sağlıyor. Aynı zamanda silah araç gereci olarak düşünürsek Atak helikopterlerimiz var. Bu o günlerde ve öncesinde 90'larda yapılan harekatlarda Amerikan menşeli helikopterler, Atak tipi helikopterlerin kullanılması gerekiyordu. Bunların sayısı, bakım imkanları çok fazla değildi. Ama şu anda tamamen yerli, milli olan Atak helikopterleri sayesinde büyük bir ateş gücü, büyük bir güven verdi bize. SİHA ile beraber bunlar yoğun şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda ateş destek vasıtaları, işte fırtına obüslerimiz
Yine roket ve füze sistemlerimiz var. Milli oldu tamamen. Bunlar büyük imkanlar sağlıyor. Hava kuvvetlerimizin kullandığı mühimmat da yerliye döndü. Bu daha da maliyeti düşüren bir durum ve çok faydalı olduğu söylenebilir. Zaman açısından biraz önce söylemiştim. Zamanı bir kış zamanı yapılan ve belirli zaman aralığında yapılan bir harekattı. Pençekilit uzun bir süreçte devam ediyor. Yaz kış devam eden bir harekat. Güneş harekatında çıkılan hat belliydi ama şu anda onun çok çok ilerisinde. İkinci hat denebilecek. Artık ZAP'ın kollarıyla buluştuğu ve ZAP suyu haline geldiği, o ZAP bölgesinin tamamını kontrol altına alacak şekle geldi. Hocam iki harekat arasında yaklaşık 15 yıllık bir zaman geçti. Lakin cümlenizde mağara sayısının arttığından bahsettiniz. Bu mağaralar kendi kendine oluşmadılar. Coğrafi olarak bu mümkün değil. 15 yılda o kadar mağara mevcudiyetinden şu anki mağara mevcudiyetine nasıl gelindi? Nasıl açabildiler bu kadar fazla mağarayı? Bu bizdeki imkanlar arttığı sürece, yani hava kuvvetlerinin imkanları, kara ateş destek vasıtalarının imkanları arttığı sürece yer altına girmek zorunda kalıp daha da fazlasına şey yaptı. Ve 3-4 yıl öncesinde başlayan bu Pençe serisi ordunun girip orada kalıcı olacağını gösterdiği için örgütte savunma şeklini değiştirmiş oldu. Arada. Daha fazla sığınağa, barınağa ve mağaraya ihtiyaç duyduğu için kendilerince daha çok mağaraya, barınağa ve sığınağa ihtiyaç duyduklarından bütün yoğunlaşmayı buraya verdiler. Odak noktası bu hale geldi ve bu yoğun bir şekilde mağara mevcudiyetinin artmasını Ama yine sağladı. de başarılı olamıyorlar. Neredeyse gün aşırı veya her hafta düzenli olarak terörist imha edildiğine dair haberleri hem biz paylaşıyoruz hem de basına yansıyor zaten. Kesinlikle bu harbin mantığı zaten bu. Siz bir şey geliştiriyorsunuz, o onun karşıtını geliştiriyor. O bir şey geliştiriyor, siz onun karşıtını geliştiriyorsunuz. O taktiğini değiştirdiği zaman siz ona adapte oluyorsunuz. Zaten özel eğitimli birliklerin ana mantalitesi budur. Durum, şartlar değişir ama adaptasyon süreci kısadır. Adaptasyonu ne kadar hızlı yaparsanız o kadar başarılı olursunuz. Bizim özel kuvvetler mensuplarımızı ön plana çıkaran husus bu mudur hocam? Hızlı adaptasyon kabiliyetimiz yüksek midir? Özel eğitimli birliğin ve personelin ilk taşıması gereken niteliklerden biri budur. Çabuk bir şekilde değişen şartlara, ortama adapte olup, düşmana adapte olup ona göre tedbirler geliştirmek. Bunu ne kadar hızlı yaparsa o kadar başarılı olur. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün bu bahsettiğimiz harekatlarda şehit olan, gazi olan insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Geçmişte gerilip bölgeyi temizledikten sonra çekilme prensibiyle yürütülen harekatlar artık günümüzde bölgede kalıcı mevcudiyet inşa etme üzerine şekilleniyor. Başta kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm mensuplarına, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki tüm jandarma personeline, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde vazifeli tüm isimsiz kahramanlara görevlerinde kolaylıklar diliyoruz. Asker, sivil, istihbarat meslek memuru fark etmeksizin tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Güvenlik bürokrasisi ve saha personeli yakınlarına sabırlar diliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çukurca gibi, Yüksekova gibi yerlerde, Silopi gibi yerlerde halkın refah içerisinde normal gündelik hayatına buralarda nasıl devam ediyorsa oralarda da devam ettiğini görüyoruz iki harekatta. Silahlarımız neredeyse tamamen milli hale geldi. Özellikle piyade silahları,